arkadaşlar. Demir taşımacılığında kullanılan paletlerden bugün sallanan sandalye yapacağız. Önce ben parçaları keseceğim. Daha sonra ölçülerini yapmak isteyen arkadaşlar için paylaşacağım. Evet arkadaşlar, gerekli olan parçalarımızı hazırladık. Bu sandalyemizin oturak kısmı arkadaşlar. Bunun uzunluğu 50 santim. Kalınlığı 3,5 santim. Genişliği de 5,5 santim. Bütün parçalarımızın kalınlığı ve genişliği aynı arkadaşlar. Sadece uzunlukları değişiyor. Bu oturak kısmında bir tarafını düz kesiyoruz. Diğer tarafını 17 derecelik bir açı vereceğiz arkadaşlar. Bu şekilde keseceğiz. Bu iki parçamız da sırt kısmı. Bunun uzunluğu da 65 santim. Yine kalınlık ve genişlik aynı arkadaşlar. 5,5 santim ve 3,5 santim. Bunun da aynı şekilde bir tarafını 17 derece kesiyoruz arkadaşlar. Bunu yapmamızın sebebi şu şekilde oturduğumuz zaman sandalyeye şöyle arkasına doğru bir açı vereceğiz arkadaşlar. Yaslanma yerinde. Bu parçalarımız bu şekilde hazır. İkişer tane her ikisinden de. 2 adet bunlar sandalyenin kol kısmı arkadaşlar. Bunları daha sonra şeklini de vereceğiz. Bunların ölçüleri de 48 santim uzunluğunda. Yine kalınlık ve genişlik aynı. 5,5'a 3,5. 2 adet. Sandalyenin ayakları arkadaşlar 4 tane. Bunların uzunluklarını da 64 santim yaptım. Fakat toplarken bunların ölçüleri değişebilir. Ona göre keseceğiz daha sonra. Bunların da yine bir baş kısmını 17 derecelik açıyla kesiyoruz. 4 adet. Şu şekilde 4 adet de arkadaşlar. Bu da sandalyenin alt kısmı. Sallanacak olan kısım. Bunları şu şekilde birleştireceğiz. Daha sonra şeklini keserek alt kısmına sandalyenin tutturacağız. Bunun uzunluğu da 74 santim arkadaşlar. Bu şekilde parçalarımızı tamamlamış olduk. İskeletini topladıktan sonra üzerine çakmak için yine parçalar keseceğiz. Onların da ölçülerini vereceğim. İlk olarak sandalyenin oturma ve sırt kısmını birleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle şu parçalarımız dış kısmına gelecek. Şunlar ise üstüne gelecek bu şekilde. Önce havşalarımızı açacağız. Daha sonra yapıştırısını vurarak toplayacağız. Bu parçaları birleştirirken sağlı sollu yapacağız arkadaşlar. Yani şu uzun olan parça dışta kalacak. Şu şekilde oturak kısmımızı hazırlamış olduk. Bu parçalar kol parçalarımız arkadaşlar. Şu şekilde duracak. Bunu ayarlamak için önce şuraya getiriyoruz. Böyle çiziyoruz. Çizdikten sonra şeklini çizip degobajla boşaltacağız.
kol parçalarımızın kertme işlemini bitirdik. Bunu montaj yapmadan önce arkadaşlar şurayı ayarlamamız lazım. Şimdi onu göstereceğim. Şu şekil koyuyoruz sırt kısmını. Şöyle getirip yaslayacağız arkadaşlar. Şurayı yasladıktan sonra şu aradaki mesafe. Bunun ölçüsünü alıyoruz. ...1.2. Onun ölçüsünü aldıktan sonra alt kısmından, şu alt kısmından 1.2 işaretliyoruz. Şu şekilde. Burayı şu şekilde çapraz kesmemiz lazım ki bu tamamen buraya şu şekilde boşluk kalmadan otursun. Şöyle çizersek tamamdır. Evet, kesme işlemimiz bitti. Evet. Bu şekil kestiğimizde düz bir şekilde tamamen oturmuş olacak. Burada da boşluk kalmayacak arkadaşlar. Sandalyenin kol kısmı hazır arkadaşlar. Havuçlarını açıp yerine montajını yapacağız. 23 santim alıyoruz aşağı alt kısmından. Tekrar bakıyoruz. Evet, kol kısmımız da hazır. Ayak parçalarımızı tutturmaya başlayacağız. Ayakları tutturmak için şöyle 4 tane lamaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Şu şekil tutturacağız. Hazırladığımız ayakları yerine monte ediyoruz arkadaşlar. Arka kısımdan 20,5 alacağız. Ön kısımdan 7 santim. Şu şekilde yerine yerleştireceğiz. Arka kısmı 7 santime 20,5'a gelecek arkadaşlar. Bu şekil yaptıktan sonra şuraları işaretleyeceğiz. Diğer ayağımızı da şöyle. Şimdi buraları işaretliyoruz. İşaretlediğimiz yerlere deniz tukalımızı sürüp yapıştıracağız arkadaşlar. Aynı şekilde burayı da bu iki parçanın altı birbirine sıfır olacak arkadaşlar.
parçaların vidalarını ters kısmından atacağız arkadaşlar. Çeviriyoruz. Önce vida deliklerimizi işaretleyip sandalyenin iki yan iskeletini oluşturduk arkadaşlar şu şekil. Sadece alt kısmın sallanan kısmını yapacağız. Bir de araların parçalarını geçerek birleştireceğiz. Arkadaşlar bu parçanın uzunluğu da 58 santim. Yine şu kısmına 17 derecelik açı veriyoruz. Bu parçalarımızda karkaslarımızı tutturacağım. Hem oturma yeri hem sırt bölgesini kullanacağımız ahşaplar. Bunların ölçüsü de 50 santim uzunluğunda, 5 santim genişliği, 1,5 da kalınlığını yaptım arkadaşlar. Bunları tutturacağız. Sandalyemizin toplama işlemi bitti. Şimdi şu yan kısımlarını yapacağız sallanması için. Bu şekilde gayet rahat oldu, güzel oldu. Şimdi sallanması için şu alt kısımlarını yapacağız. Onların da montajını bitirdikten sonra sandalyemiz bitmiş olacak. Şu parçalardan da 19 adet kullandık arkadaşlar. Şu aralara çakmış olduğumuz parçalar 19 tane. Parçalarımızın alt kısmından 1,5 santim işaretliyoruz. İşaretledikten sonra parçamızın genişliğini ikiye bölüyoruz arkadaşlar. 74 geliyor. 37 santim işaretliyoruz. Şöyle bir çiviyle kafalardan da ben ikisinin tam orta noktasını aldım. Yani iki parçanın birleşim yeri. Şu şekilde çizeceğiz arkadaşlar.
Yan parçamızı arkadaşlar önden 5,5 santim çizdikten sonra buraya tutturuyoruz arkadaşlar. Şu kayıtların en altı bunun altıyla 0 olacak uç tarafları arkadaşlar. O şekilde tutturduktan sonra işkencesini sıktık. Deniz tutkalı da var tabi. Şimdi iç kısmından vidalayacağız. Ayak kısımlarına da taktık arkadaşlar. Şu anda sadece bir zımparamız kaldı. Ardından da verniği vuracağız. Ve bitecek. Sandalyemizin boyama işlemi de bitti arkadaşlar. Ben renkli sentetik vernik kullandım. Uygulaması gayet rahat. Sizlere de tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızda tavsiyelerinize yer ayırmayı unutmayın arkadaşlar. Haftaya yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.